Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Kartopunun ipini kullanacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi ördüm, hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 10 ve onun katları olacak. 10, 20, 30, 40 diye devam edecek. Sonuna 9 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi tamamladıktan sonra modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz, birinci sıra ön yüzünde bir sıra düz örüyorum ilmeklerimi. Şu şekilde düz örerek devam ediyorum. Modelimiz ajurlu, güzel bir model. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Birinci sıra ön yüzünde. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Lastiği tamamladıktan sonra ön yüzünde bir sıra düz örelim. Arka yüzüne geçtik modelin. İlmeklerimizi ters örüyoruz şimdi. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimi bakın şöyle 1, 2, 3. 3 ilmeği üçünü bir şu şekilde şöyle düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar bunu sol şişime taktım. Sıradaki ilmeğimi bu kestiğim ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir sonrakini de aynı şekilde yaptım. Geçirdim, bıraktım. Toplamda 5 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum burada. Tekrar şişime aldım bu ilmeğimi ve bir kez daha doladım. Bir kez daha artırma yaptıktan sonra 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Şimdi buraya kadar bir model arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir kez doladım, artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimi toplayarak tek ilmeğe düşürdüm. Şu şekilde. Tekrar bunu sol şişime taktım ve sıradaki ilmeğimi üzerinden geçirerek bıraktım. Bir sonrakini de yine aynı şekilde üzerinden geçirerek bıraktım ve tekrar sağ şişime aldım bu ilmeğimi. Tekrar bir ilmek artırma yaptım. 5 ilmek düz ördüm. 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örerek topladım. Sol şişime tekrar aldım. Sıradaki bu 2 ilmeğimi de tek tek üzerinden şöyle geçirerek bırakıyorum. Burada ilmeklerimiz eksiliyor arkadaşlar. 5 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş olduk. Bir ilmek artırdım. Devamındaki bir ilmeği düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde ilmeklerimi şekillendirdim. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar
ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. 4. sıra arka yüzündeyim. Biraz hızlı örüyorum arkadaşlar çünkü farklı bir işlemim yok. İlmeklerimi ters ördüm. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Yine düz olarak ördüm. Diğerini de düz ördüm. Yani kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Şu arada topladığım ilmek var. Bakın o ilmeğimle geldiğimde önce bir doladım. Artırma yaptım. Daha sonra bu ilmeğimi düz ördüm. Devamında bir kez daha artırma yaptım. Ve diğer ilmeklerimi de düz örerek devam ediyorum. Sadece burada sağda solda artırma yapıyoruz. Şu kestiğimiz ilmeğin sağında ve solunda artırma yapıyoruz. 5. sıra ön yüzünde. Evet, toplamda 2, 4, 6, 7 ilmek düz ördüm. Burada artırma yaptıktan sonra 7 ilmek düz ördüm. Bu kesme yaptığım ilmeğe geldim. Bir ilmek doladım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Devamında yine bir kez doladım. Yani artırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek düz ördüm. Şu kestiğim ilmeğe geldim. Bir doladım. İlmeğimi düz ördüm. Bir kez daha doladım. Kenarda 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu şekilde ilmeklerimi şekillendirdim. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. İkinci model kurulumu kaydırarak yapacağız. Aradaki 5 ilmek düz 5 ilmeğimiz var. Ona ajurlu kısmı kaydıracağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. 6. sıramı da tamamladım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi 7. sırayı yapacağım. Aslında 12 sıradan oluşmakta model. Hep bu 12 sıranın tekrarı olacak. Evet. 7. sıra ön yüzündeyim. Modeli kaydıracağız. Yani ikinci model kurulumunda birinci sıramız. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz örelim. Yani ikinci model kurulumunda 7. sıramız oluyor. Yani ikinci modeli şuraya kaydıracağız. 7'den sayabilirsiniz. Tekrar 1 diye de başlayabilirsiniz. Modeli kaydıracağım için ben devamı olarak modeli yapmaya devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bir sıra düz ördüm burada. Modelin arka yüzüne geçiyorum. Ters öreceğim burada da. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyorum. 8. sıra arka yüzündeyim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra pardon 9. sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bakın ajurlu kısmı düz örüyorum. Başta da bir tane düzümüz vardı. Toplamda 6 ilmek düz ördüm. 5 ilmek düze geldim şurada. Buradaki 5 ilmekte şimdi ajurlu kısmı kaydıracağım. 3 ilmek önce bir doladım. Artırmamı yaptım. 3 ilmeği aldım. Üçünü bir keserek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra sol şişime taktım. Sıradaki 2 ilmeğimi de tek tek üzerinden geçirerek bakın şöyle bırakıyorum. Diğerini de aynı şekilde üzerinden geçirdim, bıraktım. 5 ilmeği burada tek ilmeğe düşürmüş oldum. Tekrar bir kez artırdım. Devamında 5 ilmek düz örüyoruz. Alttaki ajurlu 5 ilmeğimizi ikinci model kurulumunda düz örerek devam ettim. Bir artırma yaptım. 3 ilmeğin 3'ünü bir aldım. Düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar sol şişimi aldım ve sıradaki 2 ilmeğimi de üzerinden geçirerek şöyle tek tek bıraktım. 5 ilmeğimi burada tek ilmeğe düşürmüş oldum. Bir kez artırdım. Devamında kalan 6 ilmeğimi, kenarlarda 6 ilmek düzümüz var. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modeli kaydırdık bu şekilde. İlerledikçe model harika kendini gösterecek modellerden. Onuncu sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. On birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Şu kestiğim ilmeğe geldim. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Devamında yine 7 ilmek düz örüyoruz. Kestiğimiz ilmekleri burada tekrar artırarak tamamladık. 5 ilmeğe tamamlamış olduk burada. Devamındaki ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Kestiğim ilmeğe gelene kadar. Evet, tekrar geldik kestiğimiz ilmeğe. Önce bir artırma, daha sonra bu ilmeğimi düz, bir artırma, yine devamındaki ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 11. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 12. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ters örerek devam ediyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, modelimizi tamamladık bu şekilde. Bakın 12 sıradan oluşan modelimiz. 6 sıra, şu alttaki ajurlu kısmı 6 sırada modelimizi kaydırarak kurduk. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Şöyle gösterişli modellerden. Bir de daha önce yaptığım parçam var. Onu göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Size göstermek için bunu beraber yaptık. Bunu da şöyle bu lastik üzerine başladım. Bu lastiğin de kanalda yapımı var arkadaşlar. Evet. Bugünkü modelimiz de böyleydi. Modelin
Arka yüzü de şu şekilde. Şöyle göstereyim. Modelimiz böyle devam ediyor. Gayet güzel. Ajurlu modellerden. Siz de bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yazlık iplerle de yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yazlık şöyle salaş hırkalarda, tuniklerde kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.